Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Japon şehir efsanelerini hepinizin bildiğini ve sevdiğini biliyorum. Ancak dünyanın birçok ülkesinde de korkunç şehir efsaneleri anlatılmakta. Ben oldukça ürkütücü bulduğum 7 korkunç Meksika şehir efsanesini bu videoda sizlere anlatacağım. İlk efsanemiz La Carreta de la Muerte, yani ölüm arabası anlamına geliyor arkadaşlar. Efsaneye göre tam gece yarısı 4 nala koşan bir at arabası sesi duyuyorsanız o zaman bu ölüm arabası anlamına gelir. Gece gezmesinin amacıysa birinin canını almaktır. Eğer o geçerken pencereden bakıyorsanız ya da dışarıdaysanız, yani onunla bir şekilde karşılaşırsanız ölüme mahkum edildiniz demektir. İddialara göre tam 2 gün sonra gece yarısı korkunç arabasıyla sizi almaya gelecektir. Bununla ilgili anlatılan bir hikaye ise şöyle arkadaşlar. Tüm kasaba tarafından sevilen bir kadın olan Doya, etrafta ölüm arabası hakkında dolaşan söylentilerden şüphe duyuyordu. Bir gün onunla yüzleşmeye ve arabanın sesini duyduğunda penceresinden dışarı bakmaya karar verdi. Pencereden bakarken büyük atların gölgesini gördü ve at arabasındaki kişinin kim olduğunu anlamaya çalıştı. O an şaşkınlığı o kadar büyüktü ki ertesi gün onu penceresinin dibinde bayılmış halde buldular. Kendine geldikten sonra bile hala çok korkmuş görünüyordu ve "Kaybolduk, ölüme gidiyoruz" diye bağırıyordu. Tam 2 gün sonra Doya penceresinin önünde ölü bulundu. Sanki vücudu uzun bir yolda sürüklenmiş gibi morluklar, yanıklar ve sıyrıklarla kaplıydı. Arkadaşlar ayrıca gece yarısı Meksika'da ölüm arabasının videosunu kaydettiğini iddia eden bir kişinin videosunu göstereceğim şimdi sizlere. Bence oldukça ürkütücüydü. 2 numaralı efsane hem biraz üzücü hem de biraz ürkütücü arkadaşlar. Nachito 1800'lü yıllarda yaşayan bir çocuktu. Doğduğundan beri karanlığa karşı oldukça büyük bir korkusu vardı. Ne zaman karanlıkta kalsa ağlardı ve çığlık atardı. Ailesi her gece çocuğun odasına uyuyabilmesi için mumlar, kandiller, meşaleler bırakırdı. Ancak bir gece rüzgar mumları söndürdü ve Nachito tamamen karanlıkta kaldı. Çaresizliği ve ızdırabı o kadar fazlaydı ki ne yazık ki kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gömüldükten birkaç gün sonra garip bir olay oldu. Kulağa ne kadar inanılmaz gelse de tabutu mezarından çıkmıştı. Çocuğun ailesi mezarlık hırsızlarından şüphelendiler ve durumu polise bildirdiler. Konuyu daha fazla uzatmadan onu tekrar gömdüler. Ancak 10 gün boyunca tam 10 kere tabutu yine mezarından çıktı. Ailesi çocuklarının ölümünden sonra bile karanlıktan korktuğunu düşünerek Nachito'yu bir daha gömmeme kararı verdiler. Nachito için yerden yüksekte duran özel bir taş mezar inşa edildi. Ayrıca çocuğun mezarında geceleri daima meşaleler yakıldı. O zamandan bugünlere mezarlığa giden birçok ziyaretçi bir çocuğun gölgesini gördüklerini söylüyor. Hatta bazı insanlar sesini duyduğunu bile iddia ediyor. Arkadaşlar şimdi sizlere Meksika'da yayınlanan Extra Normal adlı bir programda Nachito'nun mezarını ziyarete gittiklerinde kaydettikleri bir ses kaydını paylaşıyorum. Nachito'nun mezarının yanından geçerken dikkatli olursanız bir çocuğun kahkahasını duyacağınız da söyleniyor. Efsane olsun ya da olmasın birçok insan Nachito'nun mezarına bu çocuğun ruhu kendilerini korusun diye çeşitli oyuncaklar, hediyeler ve çiçekler götürüyor. Ayrıca sabahları Nachito'nun oyuncakları mezarlıktaki diğer çocukların mezarlarının yanında bulunuyor. Yani sanki geceleri çocuklar mezarlıkta birbirleriyle oynuyorlarmış gibi görünüyor. Sırada Meksika'nın en ünlü şehir efsanelerinden biri var. La Pascaluete. Meksika'da 1930 yılında bir gelinlik mağazasının vitrinine yerleştirilen cansız manken tüm dünyayı korkuttu. Ancak bu mankeni diğerlerinden ayıran çok çarpıcı özellikleri vardı. Kızı düğününden bir gün önce zehirli bir örümcek tarafından sokularak ölen Pascaula Esparza bu duruma dayanamaz. Kızına o kadar düşkündür ki onun cesedini mumyalayarak kızını sonsuza dek yaşatmak ister. Cesedini mumyaladıktan sonra onu gelinlik mağazasının vitrinine koyar. Bu durumdaysa halk dehşete düşer.
Aradan yıllar geçer ve annenin sağlık durumu gittikçe kötüye gitmeye başlar. Bu yüzden gelinlik dükkanını devreder. Ancak yeni sahipleri de bu ölü gelini vitrinden indirmezler. Mağaza çalışanlarından biri cansız mankenin çok gerçekçi göründüğünü ve bu yüzden ürktüğünü, hatta bacaklarında damarlarını bile gördüğünü söylemiştir. Diğer iddiaların arasındaysa cansız mankenin bakışlarıyla etrafta olup bitenleri izlediği ve geceleri vitrinde pozisyon değiştirdiği vardır. Söylentilere göre ölü gelin bu mağazanın vitrininde evleneceği günü beklemektedir. La Mora Ora bir başka korkunç Meksika şehir efsanesidir. Adı kötü olan ya da kötülük yapan anlamına gelir. La Mora Ora'nın kötü bir ruh ya da gece yarısından sonra ıssız taşra yollarında dolaşan ve yalnız seyahat edenleri dehşete düşüren kötü bir iblis olduğu söylenir. Genellikle karanlıkta bir yol ayrımında pusuya yatıp yolunu şaşırmış bir yolcunun geçmesini bekler. Bazılarına göre şeytandan bile daha korkunçtur. Önce sürekli hareket eden ve şekil değiştiren siyah bir gölge gibi görünür. Ayrıca boyutunu hızla değiştirebilir, yani büyüyüp küçülebilir. Genellikle siyah giysiler giyer, saçları uzun ve dağınık görünür. Ayakları yere değmeden süzülen bir ruh ya da duman gibidir. Nadiren insan biçiminde göründüğü söylenir. Ancak öyle göründüğünde bu bir ölüm alameti kabul edilir. İddialara göre bu iblisi görecek kadar talihsiz olan herkes delirme riskiyle karşı karşıyadır. Karşılaştığı kişiyi hipnotize etmeye çalışır, ona doğru koşarak saldırır ve boğar. Onunla bir yol ayrımında karşılaşırsanız bu genellikle sizin ya da tanıdığınız birinin öleceği anlamına gelir. 5 numaralı efsanemiz Meksika'nın hayalet otobüsü. Meksika'da oldukça tehlikeli olan bir yol var. Dar yolun bir tarafı dik kayalardan, diğer tarafı ise uçurumdan oluşuyor. Otobüs her gece olduğu gibi o yolda ilerliyordu. Yol engebeliydi, yolculuk zordu ve tam bir gece sürecekti. Otobüs dağın eteklerine ulaştığında yolcuların çoğu uykuya dalmıştı. Otobüs dağın en yüksek noktasına ulaştığındaysa kuvvetli bir yağmur yağmaya başladı. Otobüs artık alçalmaya başlamıştı. Yol kaygan ve ıslaktı. Otobüsün hızlandığını fark eden yolcular biraz tedirgin oldu. Bu olağan dışıydı. Yolculardan bazıları şoföre yavaşla diye seslendi, ancak şoför yanıt vermedi. Otobüs giderek hızlandı ve yolcular daha da korkmaya başladı. Sürücü aniden frenler tutmuyor diye bağırdı. Otobüs o kadar hızlı gidiyordu ki kontrolden çıktı ve uçurumdan kayalıklara yuvarlandı. Kazada yolcuların çoğu hayatını kaybetti, otobüsse tamamen yandı. Kazadan kurtulan hiç kimse olmadı. Kazanın üstünden yıllar geçmesine rağmen insanlar o yolda hala o otobüsü gördüğünü söylüyor. Efsaneye göre o yolda otobüsü görüp durdurursanız otobüs sizin için duracak ve kapıları açılacak. Otobüsün oldukça eski ancak yine de iyi durumda olduğunu fark edeceksiniz. Otobüs dolu görünse bile her zaman bir tane boş koltuk olacak. Eğer oturursanız oldukça tuhaf hissedecek ve bir şeylerin yanlış olduğunu fark edeceksiniz. Saatin geç olmasına rağmen otobüste kimse uyumayacak, konuşmayacak, sadece karşısına bakacak. Şoförün yanından geçerken para vermeye çalıştığınızda hemenin "senin paran burada iyi değil. Şimdi git ve arkana bakma. Yoksa bu otobüsü bir daha asla terk edemeyeceksin" diyecek. Gerçekten arkasına bakmayanlar otobüsün kapısının kapanma sesini ve motorunun çalışıp hareket ettiğini duyarlar. Ancak arkasına bakacak kadar talihsiz olanlar otobüsün yanmaktan kömürlenmiş bir enkaz olduğunu göreceklerdir. Efsaneye göre otobüs gözden kaybolacak ve bir kazada birkaç gün sonra öleceksiniz. O andan itibaren hayaletinizin otobüste oturacağı söylenir ve sonsuza dek otobüste seyahat etmeye mahkum olacaksınız. La Llorona bir Meksika hayalet hikayesidir ve ağlayan kadın anlamına gelir. Meksika'nın kırsal bir köyünde Maria adında genç ve güzel bir kadın yaşıyordu. Fakir bir aileden geliyordu. Çevresinde güzelliği ve zarafetiyle bilinirdi. Bir gün son derece zengin bir asilzade onun köyünden geçiyordu. Birbirlerinden kolayca etkilenip evlendiler ve 2 erkek çocukları oldu. Aradan geçen bir süreden sonra ilişkileri bozuldu ve eşi başka bir kadına aşık oldu. Kızgın ve yaralı Maria bir öfke nöbeti geçirdi. Bunun üzerine çocuklarını nehre götürdü ve maalesef çocuklarını nehirde boğdu. Maria kendine geldiğinde yaptıklarından hemen pişman olduğu ve hayatına son vermeyi denedi.
Maria'nın çocukları olmadan öbür dünyaya girmesine izin verilmedi. Yani Maria artık ölüler dünyasıyla yaşayanlar dünyası arasında yaşamaya mahkum edildi. Bugün bile hala Maria'nın ruhu o nehirde ağlayarak çocuklarını arar. Feryatları kulağa yakın geliyorsa aslında uzak, uzak geliyorsa aslında çok yakında demektir. Geceleri tek başına dolaşan çocukları kendi çocukları sanarak kaçırdığı söylenir. Onu gören insanlar beyaz bir elbise giydiğini, simsiyah beline kadar uzanan dalgalı saçları olduğunu söylüyor. Ağzının, burnunun ve gözlerinin de olmadığını söylüyorlar. Efsaneye göre La Llorona ile karşılaşanlar lanetleniyor. Ondan kurtulmayı başaranların bile başına kısa sürede kötü şeyler geliyor. 7. efsanemiz ise Meksika'daki oyuncak bebekler adası. Söylentilere göre adaya ölmüş çocukların hayaletleri musallat olmuştur. Ağaçlara asılmış çürüyen oyuncak bebeklerle kaplı bu terk edilmiş adanın arkasında oldukça karanlık bir hikaye var. Bebeklerin tarihi adada tek başına yaşayan Don Julian adlı bir adamla başlıyor. Efsaneye göre 1950'li yıllarda küçük bir kız adayı ziyarete geliyor ve etrafta bulunan su kanallarının birine düşerek maalesef boğuluyor. Don Julian bu olaydan sonra su kanallarının birinde küçük kız çocuğuna ait olduğunu düşündüğü oyuncak bir bebek buluyor. Küçük kızın ruhunu onurlandırmak ve kötü ruhlardan korunmak için oyuncak bebeği bir ağaca asıyor. Zaman içinde bunu birçok insan yapmaya başlıyor ve adayı oyuncak bebekler kaplıyor. Adada ağaçlara asılı duran oyuncak bebeklerin birçoğunun kolu ve bacakları kırık, elbiseleri kirli, saçları birbirine karışmış durumda. Ancak 2001 yılında daha ilginç bir şey oluyor. Don Julian de küçük kızın hayatını kaybettiği su kanalında boğulmuş olarak bulunuyor. Mezarı da adada yer alıyor. Hatta mezarının başında bir oyuncak bebek duruyor. Adayı ziyaret eden birçok insan garip sesler duyduklarını, izleniyormuş hissine kapıldıklarını, hatta bebeklerin kendi aralarında konuştuklarını duyduklarını iddia ediyor. Eğer Meksika şehir efsanelerinden hoşlandıysanız ve başka ülkelere ait şehir efsanelerini de anlatmamı isterseniz lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Ve eğer hala videoda benimleyseniz videoyu sevmişsinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. En çok hangi şehir efsanesini beğendiğinizi belirtmek için de yorumlara abanın. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.